Dostlar selamünaleyküm. Günlerdir haberlerde Amerika'da yaşanan gerginliği konuşuyoruz. Trump'ın başa gelişiyle birlikte başlayan olaylar farklı bahanelerle sürekli devam ediyor. Tam Elon Musk'la kavgalarını haberlerde izlerken şimdi de Los Angeles'taki protestoları görmeye başladık. Sokaklar resmen yangın yeri. Peki ABD'de neler oluyor? Olaylar iç savaşa mı gidiyor? Amerikan rüyası yerle bir mi oldu? Bugün bu soruları cevaplıyoruz. Ama başlamadan kısa bir hatırlatma yapayım. Bu tarz içerikleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. ABD'de ortalık ciddi anlamda karışmış durumda. Protestolar, şiddet olayları, yakılan arabalar derken bütün dünyanın gözü şu an Los Angeles'ta. Cevabı en çok merak edilen soru şu: iç savaşa mı gidiyorlar? Biz de bugün hem bu yaşananları konuşalım hem de bu soruyu cevaplayalım. Öncelikle olaylar nasıl bu hale geldi? İlk çatışmalar geçtiğimiz Cuma günü Los Angeles'ta başladı. Cumartesi günü bu çatışmalar Paramount semtinde yoğunlaştı. Burası yaklaşık 51 bin nüfuslu bir yer ve göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı bir yer. Burada göçmenlere baskınlar yapılınca gerginlik arttı. Kaliforniya valisi bu baskınları zalimce olarak nitelendirdi ve Trump'ın bu eyalete müdahalesini yasa dışı olarak ilan etti. Bütün demokrat ve cumhuriyetçi valilerden de buna karşı çıkmalarını istedi. Çünkü eğer karşı çıkmazsanız yarın size de aynı şey yapılacak dedi. Haklı mı? Aslında burada haklı, çünkü Trump eyalete ulusal muhafızları gönderdi. Bu başkanın tek başına alabileceği bir karar değil normalde. O eyaletin valisinin bunu talep etmesi gerekiyor. Peki göçmen sorunuyla mücadele nasıl oldu da bu hale geldi? Aslında mesele orada göçmenleri savunma meselesi değil. Farklı bir durum var. Trump başından beri göçmenler meselesinde çok sert bir tutum sergiliyor. Zaten bu seçim vaatlerinin de başlıcalarından biriydi. Bu konuda sertleştikçe de kendisine olan desteğin artacağına dair bir inancı var. Ve bu yüzden bu konularda hep biraz daha sert adımlar atmaya çalışıyor. Aslında ülkede mültecilere karşı ciddi bir tepki olduğu doğru. Yani mülteci meselesiyle mücadele etse belki ona olan destek artabilirdi. Ama burada başka bir mesele var. Burada bu konuda sertleşmek için müdahalenin dozunu iyice kaçırdılar. Mesela ABD'de göçmenlik ve gümrük muhafaza biriminin operasyonları başladı. Bu birim Trump'ın ikinci döneminde çok yoğun şekilde operasyonlar yaptı. Her hafta düzenli operasyonları var. Hatta operasyonlar öyle bir hale geldi ki Trump'ın ikinci döneminde, yani sadece bu birkaç ayda bu birim tarafından gözaltına alınanların sayısı 100 bini geçmiş durumda. Sayı çok fazla. Yani operasyonlar çok yoğun. Ama şu an yaşanan rahatsızlığın esas sebebi bu değil. Göçmenlik ve gümrük muhafaza birimi haftalık operasyonlarında saçma sapan şeyler de yapmaya başladı. Hatta hatırlarsınız, bir Türk öğrenciyi gözaltına almışlardı. O öğrenciyi de bu kapsamda gözaltına aldılar. Tabii işin içinde İsrail meselesi filan da var ama görünen sebep buydu. Bir anda yolda sivil bir araç yanınızda duruyor ve içinden çıkan sivil giyimli şahıslar sizi gözaltına alıyor. Hiçbir açıklama yapmıyorlar. Bu elbette rahatsızlık oluşturacak bir durum. Ki sadece doğru şahıslar gözaltına alınmıyordu. Hani Türkiye'de 28 Şubat'ta sadece bir ihbarla böyle askerleri oradan atıyorlardı ya, aynı şey yaşandı burada da. Burada bir mülteci var diye ihbar gittiğinde ne olduğuna bakmadan bir anda operasyon düzenleniyor ve ihbar edilen o mülteci gözaltına alınıyordu. ABD'de oturum izni olan insanları bile ne olduğuna bakmadan gözaltına aldılar. Turist olarak gezmeye gelen insanları yanlışlıkla yakapaça merkeze götürdüler. Hatta daha da ötesini söyleyeyim. 4-5 gün önce mülteci diyerek gözaltına aldıkları birinin ABD'de memur olduğu ortaya çıktı. Yani adamlar kendi ülkelerine memur kadrosu verdikleri adamı mülteci diye gözaltına almaya kalktılar. Bu kadar düzensiz bir göçmen operasyonu yürütüldü. Haliyle insanlar artık yeter dediler. Bir de burada garip bir durum var. Normalde böyle bir protesto dalgası oluştuğunda bu protestoları eyaletin kendisi bastırır. Yani merkezden buraya güvenlik gücü gönderilmez. Tabii eğer vali gücüm yetmiyor bana destek gönderin derse o zaman gönderilebilir. Ama onun dışında kesinlikle başkanın buraya müdahale etme şansı yoktur. Burada da Cuma günü protestolar ilk başladığında eyalet kolayca baş edebiliriz dedi. Ama gösteriler daha büyümeden, yani baş edilemeyecek bir hale gelmeden Trump 2000 ulusal muhafız askerini Los Angeles'a gönderdi ve ABD askerlerinin genel olarak yüksek alarm durumunda olduğunu söyledi. Şimdi burada Trump'ın tepki hızına bakarsak şunu kolaylıkla söyleyebiliriz ki ABD yönetimi bu tarz bir müdahaleye zaten hazırdı. Hatta daha da doğru söylemek gerekirse ABD yönetimi bu müdahaleye istekliydi. Tabii böyle olunca insanların aklına gelen ilk soru isyan yasası oluyor. Trump isyan yasasını devreye alacak mı? Bu soru önemli. Çünkü isyan yasası demek Trump'ın bütün ABD'de orduyu kullanarak olağanüstü yetkiler elde etmesi demek oluyor. Burada isyan yasasının ne olduğunu da cevaplamakta fayda var tabii. İsyan yasası 1792 ile 1871 yılları arasında Kongre'nin yürürlüğe koyduğu bir dizi yasanın toplamı. Yani tek bir yasa değil. Bu yasa şimdiye kadar nadiren kullanıldı. Yani yürürlükte olduğu süreyi göz önünde bulundurursak buna nadiren diyebiliriz. Çünkü şimdiye kadar sadece 30 defa kullanıldı.
kullanıldı. Bu yasa başkana ABD ordusunu istediği yere konuşlandırma yetkisi veriyor. Yani bir bakıma ordunun siyasete karışması anlamına geliyor ya da ordunun siyaset için kullanılması anlamına. Tabii bir diğer açıdan baktığınızda Trump'ın ülkeyi otoriter bir rejime çevirmesi anlamına da geliyor. Tabii bunun bir şartı var. Öncelikle protestocuları dağılmaları için bir bildiri yayınlamak zorunda. Bu bildiriyi yayınladıktan sonra isyan yasasını devreye alabilir. Bu yasayı kullanıp kullanmayacağını daha önce Trump'a sordular. O da ülkenin her yerinde asker olacak. Biden dönemindeki gibi ülkenin bölünmesine izin vermeyeceğiz dedi. Bir de şiddet uygulayan kişilere izin veremeyiz dedi. Eğer ülkemiz ya da vatandaşlarımız için bir tehlike görürsek güvenlik güçlerimiz çok güçlü şekilde müdahale edecek dedi. Şimdi aslında esas sıkıntı burada başlıyor. Açıklamalarından da göreceğiniz üzere Trump bu yetkiyi kullanmak istiyor. Bunu sadece açıkça söylemiyor ve bu yetkiyi kullanması için de ortalığın biraz daha karışması gerekiyor. İşte iç savaş riski de burada ortaya çıkıyor. Trump askeri sokağa indirerek yani isyan yasasını devreye alarak demokrat valilerin yönettiği bütün eyaletlerde ciddi bir hakimiyet kurmanın peşinde. Bu hakimiyeti tesis etmek için de insanların artık şu isyan yasasını onayla demesine ihtiyacı var. Yani bıkmaları gerekiyor. Bunun için de elbette ABD'de bugün yaşanan olayların daha da büyümesi gerekiyor. Bunu en çok Trump istiyor ve bunu istediğini attığı adımlardan kolayca görebiliyoruz. Şu an Los Angeles'a ulusal muhafızları göndererek aslında yasayı ihlal ediyor. Yani kanun dışı bir eylemde bulunuyor. Böyle olunca insanlar daha da tahrik oluyorlar. Toplumsal olayları bastırma konusunda yapılabilecek en büyük hata şiddet uygulamaktır. Yani siz toplumsal olaylar başladığında ne kadar şiddetle müdahale ederseniz tepkiler ve olaylara katılım da o kadar büyüyecektir. Bunu Trump da biliyor ve bunun için orada tepki çekeceğini bile bile ulusal muhafızları gönderdi. Hatta bu yetmedi, bir de deniz piyadelerini gönderme kararı aldı daha yeni. Onlar böyle kararlar aldıkça protestolardaki kalabalık iyice artıyor. İşte burada Trump isyan yasasını çıkaracak ortamı oluşturmaya çalışırken ülkeyi iç savaşa sürükleyebilir. Çünkü toplumsal olayların sonucunu kestirebilmek çok mümkün değil. En ufak bir hatada olaylar çığ gibi büyür ve genellikle sokak kazanır. Ama burada olaylar çıkarsa ne sokak kazanır ne de Trump. Her ikisi de kaybeder. Çünkü ülke iç savaşa doğru gider. Trump'ın otoriter bir yönetim kurma isteği ABD'yi belki dün iç savaşa sürüklemezdi. Ama bugün sürükleyebilir. Çünkü ABD bugüne kadar hiç olmadığı kadar büyük bir ikiliğin tam ortasında. Ortam gerçekten çok gergin. En son yapılan 3 seçim sürecini izleyin. Zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Orada halk şu an patlamaya hazır bir bomba. Yavaş yavaş ekonomik sorunlar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Özellikle Çin'in yükselişiyle ve ülkelerin bölgesel liderlikler elde etmeye başlamasıyla ABD yavaş yavaş kan kaybediyor. İşte bu kan kaybı artık halk tarafından fark edilmeye başlandı ve Amerikan rüyası yavaş yavaş kabusa dönüyor. İşte bu yüzden ABD'nin bazı eyaletlerinin ayrılması ve ABD'nin parçalanması fikri bile ülkelerinde şu an destekçi bulabiliyor. Böyle bir ortamda Trump ateşte oynuyor. Tabii ki endişeyle izliyoruz. Bütün derdimiz, tasamız ABD şu an. Neyse daha fazla uzatmayayım çünkü daha fazla uzatırsam muhtemelen kendimi tutamayıp ağlayacağım. Allah'a emanet olun.